Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için tam ölçülü, tam kıvamında orijinal şambali tatlısı tarifim var. İzmir'in meşhur olan şambali tatlısı tarifini henüz denemediyseniz mutlaka benim tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 500 gram irmiğimizi ekleyelim. 200 mililitrelik su bardağı ölçüsünde 3,5 su bardağı irmiğe denk geliyor hemen hemen. Marketlerde satılan 500 gram irmik paketini alıp hazırlarsanız daha iyi sonuç elde edebilirsiniz. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Toz şekeri ve irmiği güzelce bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra 1 su bardağı ılık suyumuzu ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm yine 200 mililitredir. Suyunuzu birazcık ısıtın. Isıttığınız zaman eliniz yanmayacak şekilde olduğunda olmuştur. 1 çay kaşığı karbonatımızın üzerine çok az limon sıkalım. Birkaç damla limon sıkalım ve aktifleşmesini sağlayalım. Sonrasında irmikli karışımımızın içerisine dökelim. 1 paket hamur kabartma tozunu da ekleyelim. Kullanmış olduğum hamur kabartma tozunun gramı 10 gramdır. 1 paket olarak ekliyorum ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Tarifimizde un, yumurta, yoğurt kullanmıyoruz. Orijinal İzmir'de yapılan şambali tatlısı bu şekildedir. Bazı yörelerde Osmanlı zamanında özellikle Şam tatlısı olarak da biliniyor. Şambali tatlısı İzmir'e özgü bir isimdir. Ben de anne tarafım İzmirli olduğu için küçüklüğümden beri çok sevdiğim bu lezzeti araştırdım ve orijinal şambali tatlısını bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha önce sizlerle bu tarifi birebir aynısını paylaşmıştım. Yaklaşık bir 8-9 sene önce Instagram sayfamda da paylaşmıştım. O zaman da çok beğenilmişti. Şimdi tekrardan güncellemek istedim. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Bu aşamada spatula ile öncelikle bir karıştırıyoruz. Sonra elimizle güzelce yoğurarak tüm malzemelerin iç içe geçmesini sağlayarak yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğuruyoruz. Bu kısım çok önemli. Mutlaka ama mutlaka yoğuruyoruz. Yoğurdukça irmikler daha çok kendine gelecektir, toplayacaktır. O yüzden elimizde yoğurmaya özen gösterelim. Ben tam 5 dakika kadar yoğurdum. Sonrasında dikdörtgen borcamımın alt tabanına 1 yemek kaşığı pekmez, 2 yemek kaşığı suyu döküp karıştırıyoruz. Ve dikdörtgen borcamımızın en alt katına ve tekrardan irmikli harcımızın üzerine sürmek dökelim için ve borcamımızın eşit bir her şekilde pay yerine gelecek ediyoruz. şekilde eşit bir şekilde düzleyelim. Bu işlemi yapıyoruz çünkü tatlımızın alt tabanının kızarması için, aynı şekilde üst tabanının da kızarması için pekmezli su karışımını sürüyoruz. Pekmezli su karışımını borcama sürdükten sonra irmikli harcımızı da ben bu aşamada spatula ile düzledim. Her tarafını eşit bir şekilde yaydım. Bu işlemi mutlaka yapalım ki tatlımızın üzeri düz bir şekilde olsun. Güzel görüntüde olmuş olacaktır. Şimdi üzeri için pekmezli suyumuzu da dökelim. Her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla yayalım. Şimdi bıçak yardımıyla tatlımızın üzerinde çizikler oluşturup keselim. Şambali tatlısının görselini de hazırlıyoruz bu aşamada. Şambali tatlısı dikdörtgen formundadır. Bu şekilde bıçakla borcamımızın tam ortasından çizikler oluşturalım. Eşit parçalara bölelim. Sonrasında dikdörtgen şeklini verelim. Yaklaşık 2 parmak kalınlığında olacak. O şekilde hazırlayabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum dikdörtgen borcam ölçüsü 27'ye 40 santimdir. Bu ölçüde yaptığınız zaman birazcık ince olacaktır. Eğer daha yüksek olmasını istiyorsanız daha küçük boyuttaki bir borcamda da hazırlayabilirsiniz. Orijinalinde bu şekilde yükseklik yeterli olacaktır.
Tatlımızın üzeri için yer fıstığı kullanıyoruz. Tuzsuz yer fıstığı olursa daha iyi olur. Tuzsuz yer fıstığının kabuklarını soyalım. Soyduktan sonra tatlımızın tam ortasına gelecek şekilde tatlımızın üzerine yerleştirelim. Tatlımızı hazırladıktan sonra en az 2 saat kadar dinlendirelim. Bu aşaması çok önemli. Mutlaka en az 2 saat kadar dinlendiriyoruz. Tatlımız dinlenirken bir yandan şerbetimizi yapmaya başlayabiliriz. 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şekerini uygun bir tenceremizin içerisine alalım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Şerbetimizi kaynatalım. Şerbetimiz kıvamlı, hafif yoğun kıvamlı bir şerbet olacak. Şerbetimiz kaynadıktan sonra şerbetimizin üzerinde göz göz baloncuklar oluştuktan sonra ocağın altını kısalım ve 10 dakika kadar daha kaynatmaya devam edelim. 1 adet limon ekleyelim. Sonrasında limonumuzu içinden çıkartıyoruz. 2 saat oda sıcaklığında beklettiğim tatlımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında alt üst ayarda yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyorum. Üzeri nar gibi kızardığı zaman, altı da kızardığı zaman fırınınızdan tatlınızı alabilirsiniz. Tatlımız sıcak, şerbetimiz sıcakken hemen döküyoruz şerbetimizi. Tatlımız çok kısa sürede şerbetini çekecektir. Ama bu aşamada da bir gece buzdolabında dinlendiriyoruz. Ben bir gece buzdolabında dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra sizlere sunum olarak yakından hemen göstermek istiyorum. Bu aşamada bir gece öncesinden mutlaka tatlımızı dinlendirelim. Hem şerbetini çok güzel çekiyor hem de gerçekten kıvamı, dokusu muhteşem oluyor. Tatlımız bir gece dinlendi, buzdolabında dinlendirdim. Sizlere hemen yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Şerbetini tam çeken, tam ölçülü, tam garantili bir tariftir. Denedikten sonra yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizler yakından tatlının dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.